Evet arkadaşlar, Fah ile evimize geldik şimdi. Görsel olarak mimarisi çok özenilmiş, kapıyı da sizlere göstermek istedim. Tanrısal figür daha var. Burada da isimlerin ve tarihlerin atıldığı, ne anlama geldiğini bilmediğim tuğlalar var. Değişik tuğlalara isimler yazıyor insanlar. 18 değil 38 kolumuz var. Şimdi Samui'nin enstrümanlarına sahip olduğu söylenilen restorana geldik. Taş kesilen erkekle ilgili. Bugün Tayland'da ilk date'imiz var. İlk defa kendi işinde gücünde Taylandlı bir hanımefendiyle yemeğe çıkacağız. Gidelim. Şimdi gidip biraz para çekelim. Çünkü date'e nakitsiz çıkılmaz. Bir de ne vardı unutmadan. Tayland'da her yerde kart geçmiyor, kural 1. %3 en az komisyon alıyorlar, kural 2. Ve siz kartla ödediğiniz zaman birazcık size kötü bakıyorlar. Bunları yaşamak istemiyorsanız önemli. Özellikle bir date günü. Hemen nereye geliyorsunuz? Bu sarı bankaya. Bu sarı bankanın farkı ne? Bu sarı banka önce dolara, TL'yi önce dolara, sonra bahta çevirmiyor. Doğrudan TL'ye baht olarak çevirdiği için bir tık daha uygun. Ama hepsinde de kaç para çekerseniz çekin, alt limit ayrımı yapmadan 250 baht komisyon var. Paramızı çekelim. Evet, ek günümüz bu. 5000 bahtı diye 250 bahtı alıyorum. Biz okeyiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bizi burada parasız bırakmadı ya. Arkadaşlar bozuldu az önce ATM. Onu gösterecektim ama tekrar başladı. Bakalım. Ya olur ya böyle hep önemli anlar, böyle kendince işte önem arz ettiğin şeyler bir şekilde zorluklar çıkar karşına. Ama ben bunun doğru bir şey olduğuna inanıyorum. Yani sen vazgeçmediğin zaman o beklediğin artıya dönüşüyor yani. Şimdi tekrar kartımı soktum. Burada ilk önce şifre gir, enter'a basıyorsun. Ondan sonra İngilizceye çeviriyor. Herkes İngilizceye çevirmeyi bilmiyor. Böyle paramızı aldık. Kartımızı alalım ve gidelim. Güzel bir gece bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar date'imiz geldi. Hala telefona bakıyor ne yazık ki ama aslında ben arkasındayım. Bah! How are you? Close it, I'm here. Where you go? It's closing 40 minutes. Yes. Go This way. I found here some restaurant. Şimdi geldik gidiyoruz arkadaşlar. Saat 11. 1 hour late. So late. 1 hour. Bana 10'da burada olacağını söylemişti ama 11'de burada oldu. 1 hour late you are. 1 hour I wait. So much time I'm here. Understand? Hiç umurunda değil arkadaşlar. Hanım ne derse o. Mecbur. Onun söylediği şeyleri yapacağız. Dedi bu tarafa gideceğiz. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Fah ile evimize geldik şimdi. Fah'la ciddi konular konuşmaya başladık. Çünkü çok hoşuma gidiyor onunla böyle şeyler konuşmak ve çok heyecanlanıyor. O yüzden de bir kısa video çekmek istedim. Şimdi kendisine translate yapacağım, yani çevireceğim. Valla bir gelecek düşünüyorum ya, ne yalan söyleyeyim. Düşünüyorum. O kadar tatlı ki. Hello. Evet arkadaşlar, çok tapınak gezmeyen ben bugün neye karar verdim? Bir tapınak gezmeye. O da Samui'deki en büyük tapınaklardan biri. Yüzen tapınak olarak da geçiyor. Şöyle bu görsel olarak mimarisi çok özenilmiş, kapıyı da sizlere göstermek istedim. Tapınağa girdiğimiz anda şöyle gölgelik ve dinlenceler, şöyle de tören ve ziyaretçi karşılama köşkleri bulunuyor. Devam ettiğimizde yine mimari olarak tam olarak Çin'in ve Tayland'ın geleneksel mimarisini bir araya getirmiş, sentezlemiş bir tapınaktan bahsediyoruz. Bu tapınakta Guanyin, yani 18 kollu tanrıça olması lazım ve Gülen Buda heykeli var. Bunların anlamlarını ve görünüşlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Burası bir ibadethane olduğu için cıvıtamıyorum çok fazla. Çünkü yani dini bir mabet neticede. Buraya da kakaraki kiri yapıp işte 18 kollu da tanrı mı olurmuş falan. Nasıl biz hoş karşılamayacaksak onların da hoş karşılamayacağını düşünüyorum. İsmi şu. Şurada görebilirsiniz. Wat Plai Laem. Size şöyle hafif mimariye dair görseller de paylaşayım. Yani çok renkli bir din arkadaşlar. Çok farklı bir din. İnançlar bunun çevresinde çerçevelenmiş. Bu az önce bahsettiğim Gülen Buda heykeli. Bu Gülen Buda heykelinin anlamı şu. Bu 10. yüzyılda yaşadığına inanılan
ve çocuklara sürekli heybesinde şekerler, çikolatalar, yemekler dağıtan, o dönemin artık çocukları mutlu edecek şeyleri neyse, bir Budası, yani gerçek yaşamış tarihsel bir kişilik ve böyle göründüğüne inanılıyor. Belki de zaman içinde bizdeki gibi Hızır aleyhisselam, sair inanç unsurları var ya, onların zihninde artık kategorize edilip şekillendirilmiş hali. Çünkü genelde biraz daha böyle bonkör insanlar, hafif tombuldur, yani tombul dedeler bizde. Aynı onun gibi yorumluyorum ben. Belki de birebir benziyordur. Burası tam olarak büyükçe bir göletin üstünde. Gölette tabii av yapılmadığı için inanılmaz derecede fazla balık var. Her yer kaynıyor. Birazdan size çok daha detaylı göstereceğim ama suyun içi dev kedi balıkları. Ya bu catfish'e başka bir isim söyleniyordu ama buranın sazanı gibi düşünebilirsiniz. Dev balıklar var. Bakalım Big Buddha heykeline biraz daha yakından bakmayı deneyelim. Ne kadar büyük, bakar mısınız arkadaşlar? Yani kameramın geriye zoom olmadığı için gösteremiyorum ama ne kadar büyük görüyor musunuz? İnsanları da rahatsız etmeden şöyle devam edelim. Her yöne bakan yine dini bir figür. Acaba bizdeki gibi her şeyi görmek, her şeye yetmek, her şeyden haberdar olmakla ilgili bir anlamı var mı? Yani biz tabii ne kadar derinliklerine inmek istesek de bir ansiklopedik bilgi araştırmıyoruz. Ya da işte böyle dini bir vlog yapmadığımız için görseller üzerinden devam ediyoruz. Ama gördüğünüz gibi dört bir yanımız sularla kaplı. Yani tapınak bildiğiniz yüzen bir ada şeklinde. Burada bir başka tanrısal figür daha var. Yalnız şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? İşte yüzen tapınak derken tam olarak bundan bahsediyordum. Bu görsellik, bu güzellik bir suyun üstünde. Yani nasıl yaptılar? Bizdeki iskeleler gibi dayanıklı betonlarla mı yaptılar? Nasıl yaptılar? Ha, bu arada çok eski, yani yüzlerce, binlerce yıllık bir tapınak değil. Zaten bizdeki gibi de arkadaşlar böyle işte belli tarihlere, ne bileyim işte birinin doğumuyla başlayan ya da ilk ayetin inmesiyle ilgili falan gibi böyle tarihsel olgulara tabii ki dayanıyordur da bizdeki gibi böyle belli bir çıkış noktası çok belirgin olan şeyler değil. Neticede bu bir öğreti. Yani tanrısal böyle Tanrı'dan inme, Tanrı'dan gelme, vahiy yoluyla gibi bir anlam olmadığı için bir şeylerin yeni olması ya da işte yeni inşa edilmesi onlar için oranın kutsallığı ile ilgili bir sorgulama sebebi değil. Kaldı ki bizde de hala çok görkemli camiler inşa ediliyor ve buralar ziyaretçi topluyor yani. Bunlar da sanırım değişik Budalar. Anlamını bilen varsa yazsın. Ne Budası olduğu ile ilgili, Samui'yi gezen, ne anlama geldiğini bilen varsa mutlaka yazsın. İlginç, yakından da çekmek istiyorum ama bir yandan da saygısızlık etmek istemiyorum. Yani bunlarla ilgili söyleyebileceğim şey şu. Birden çok Buda var, hatta galiba tonlarca Buda var. Tam olarak hangi Buda'nın neye hizmet ettiği ile ilgili net bir fikrim yok ama sizler için burayı araştırıp geldim. Burada da sanırım günlerin Budası var. Sunday, Monday, Tuesday diye devam ediyor. Pazar, pazartesi, salı. Salı günü tanrısı yatıyor, uzanıyor. Budası galiba uzanıyor. Demek ki çarşamba tatil miymiş, öyle anlayabilir miyiz? Burada da isimlerin ve tarihlerin atıldığı, ne anlama geldiğini bilmediğim tuğlalar var. Değişik tuğlalara isimler yazıyor insanlar. Galiba bir nevi kendi adını, varlığını anıtlaştırma. Seviyor demek ki, bizimkiler gibi gidip de en azından 1000 yıllık surlara falan sprey boyayla yazmadıkları için ben minnettarım. Şimdi bir diğerine geldik. Bununla ilgili hiçbir fikrim yok ama bu da sanırım yine bir tapınak. Şöyle görkemini göstereyim sizlere. Yani bayağı büyük arkadaşlar. Hani 8-10 katlı bir apartman gibi. Halbuki ben Tayland'ın mazisinde böyle yüksek katlı binaların falan olduğunu hiç sanmıyorum. Ama buraya özgü ibadethane için böyle yüksek yapılar inşa edilmiş. Acaba kamerayla ilgili bir sıkıntı var mı? Kamerayla girebiliyor muyuz? Hayır diyor. Ama biz gireceğiz galiba. Öyle görünüyor. Hadi bakalım. Ya çok korkuyorum uyarılmaktan, bir öyle yapma şöyle yap denilmesinden, yanlış bir şeye sebebiyet vermekten. Çok korkuyorum yani. Ama yapı çok görkemli. Şöyle kendi etrafımda göstereyim. Tavan işlemelerine kadar. Şurada da yine Buda'mız. Dalga geçmek gibi olmasın ama ben bu Buda'yı çok fazla Devlet Bahçeli'ye benzetiyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Yukarıda da galiba bu öğretilerle ilgili hikayesel, tarihi, mitolojik takım bilgiler var. Ama şunu söyleyebilirim, atmosfer var ya, inanın harika. İnsanın içinden dua etmek geliyor gerçekten. Ritüeller sizce de benzer değil mi?
ibadet yapan birini gördük. Şeklen bana dinimizdeki namazı hatırlattı. Şimdi ibadet eden insanları daha fazla rahatsız etmeden diğer yapıya geçiyoruz. Bu yapı da Guanyin, yani 18 kollu tanrıça. Bu kadar çok kolunun olmasının bir anlamı varmış yaptığım araştırmaya göre. Bu da dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onlara aynı zamanda yardım eli uzatabilmekmiş. Ben yapıyı şimdi görüyorum, sizlere kalabalıktan gösteremiyorum ama o tarafa doğru gidiyoruz. İşte karşınızda Guanyin. Dünyada herkesin her derdine koşup kendisine asla yardım edemeyen insanların tanrıçası. Biz buyuz ya arkadaşlar. Valla kendimize yok çaremiz ama 18 değil 38 kolumuz var. Guanyin, seni öyle iyi anlıyorum ki. Bana o kadar benziyorsun ki Guanyin. Tüm Guanyinler burada Yüce Tanrıça adına sizden beğeni, yorum, like, hype ne biliyorsanız artık. Ya bizim neyimiz eksik arkadaşlar ya. Biz yıllardır yapmadık bu işi diye. Biz de görünelim, biz de bilinelim istiyoruz. Bu kadar zor bir şey mi? Guanyin'e söylerim. Neyse şimdi geldik. Burada arkadaşlar şöyle bir artık otomat var diyeyim. Otomatlaştırılmış. 10 baht veriyorsunuz. 10 baht veriyorsunuz ve size yem veriyor. Burada balıkları besliyorsunuz. Bir nevi siz de yardım eli uzatmış oluyorsunuz ama tabii din ve para bilmiyorum. Din ve para. Şimdi 10 bahtımızı şöyle atıyoruz. Çalışmadı. Bir görevliye soralım. Yok arkadaşlar, çalışmadı otomat ama benim size o Balıklı Göl'ün aynısı olan yeri göstermem lazım. Aranıyorum şimdi. Bir otomat daha buldum. Ya, kaybetmek diye bir şey yok arkadaşlar. Yenilmek yok. Ne var biliyor musunuz? Vazgeçmek var. Devam. Hayat mottomuz. Evet, bir tane daha. Again? Not working. Same problem, yeah. We will go to safe hotel baby to get... No. Yeah, come on. Sorry cup. Doesn't they work? Finish. Okay. Yine olmadı arkadaşlar. Şeye gittim en son. Orada dondurmacı bir kız var, dedim ki ya vereyim 10 baht 20 baht, bana çok azıcık fıstık ver yani. Fıstık atayım, balıklar gelir. Onlar fıstık yemiyor diyor. Ya balıktan hiç anlamasam, hiçbir fikrim olmasa okey de yani nasıl fıstığa gelmiyor balık? Gelir abi balık fıstığa. Ne demek gelmiyor? Ya ben o balıkları çekmek istiyorum ama. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yem atmadan çekebileceğim. Sizlere o balıkları göstereceğim. Bunun için birazcık psikoloji ilminden yararlanmayı düşünüyorum. Bakalım edimsel koşullanma çalışıyor mu? Bence çalışması gerekir ya. Bu balıklar buna alışmıştır. Çalışmadı arkadaşlar. Yani gidip ben yine sonuna kadar denedim. Bulabildiğim en benzer şey bir avuç toprakta. Onu atayım dedim. Belki sudaki şıkırtısına gelirler falan diye ama gelmediler. Onlar da neyin yem olmadığını artık öğrenmişler. Sizleri kandırmak yok. Gelmedi. Devam ediyoruz. Ya var ya, bana tapınak da gezdirdiniz ya. Yani ben hele ki bir rehber yoksa. Her yeni videom yayına girdiğinde YouTube'u bir çocuk gibi her saniye yeniliyorum. Neden biliyor musun? Yeni bir aboneyi daha görebilmek için. Ve bana bu konuda bir tek sen yardım edebilirsin. Abone olarak ya da beğeni yorum yaparak. Neyine diyerek böyle hiç tapınak falan merak eden bir adam değil. Yani gelip 1-2 dakika bakıp kaçıyordum da. Sizlere anlatabilmek için böyle biraz çalışıp öyle geldim. Çalıştığımda işte temel ana birkaç cümle bilgi. Ama böyle olunca ben de keyif aldım. Rehberlik yapsam da keyif alır mıyım acaba ya? Hoşuma gitti. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi Samui'nin manzarasına sahip olduğu söylenilen restorana geldik. Nasıl herhalde? Giriyorum bakalım, sizlere de manzarayı, fiyatları gösterelim. Harika. Belki arkadaşlar. Aşağıda bir yere sağlam bir rüzgar var arkadaşlar. Şimdi hani kamera uçmasın, ben uçmayayım diye ciddi. Şimdi buraya gel, fiyatlara bakıyoruz. Americano 160. Meyve shake'leri, bu buzla yaptıkları shake'ler de 230 baht. İngiliz çayları, yani bizim bildiğimiz çay var ya, 170 baht. Yine yeşil çayları, Sprite'ları, kolaları falan var. Galiba ben zaten bayağı ıslamış. Fiyatı da uygun olduğu için yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Biraz da sizlere de manzarayı. Şimdi siparişimi verebilirim. Saçlarım uçuşuyor, çok rüzgarlı. Burası da Samui'nin havalimanı. Buradan çok iyi bir görüntüsü var. Samui Havalimanı. Şu gördüğünüz orta çizgi var ya, orası.
Her gün onlarca uçak inip kalkıyor. Ama çok tatlı yani. İçeriğini keşke çekme şansım olsaydı. Biz karayoluyla geldik. İnanılmaz tatlı. Yani böyle en yüksek bina tek katlı falan ve her yer şey. Yani havalimanlarında genelde böyle dediğinizi duyar gibiyim de kokonattan teraslar, bekleme alanları yemyeşil. Şu açıdan da bir okyanusu daha iyi alabileceğimi gördüm. Şu binanın, yandaki binanın kapattığı manzara yani paha biçilemez ya. Öyle bir manzarayı kapatmış ki. Yani bence bu adamlar buraya bir tazminat davası açsa kazanır. Hadi onu da geçtim arkadaşlar, şuna bakın. Adamın sandalyesi nerede görebiliyor musunuz? Nereye doğru oturuyor? Ya tamam biz de keyifçiyiz, biz de keyifçiyiz. Ama da şu biraz kaçıncı level? Ya bir de onun üstüne helikopterle inebilirdim herhalde, değil mi? Olur ya, neden olmasın madem var. Neredeyse düşüyordum var ya, aşağısı da uçurum. Şöyle göstereyim. Şuradan aşağı bir düşseydim arkadaşlar, son videomuz olurdu. Ama şunu da görün. Yine bakın para neyi getiriyor? Yine talonu ve yıkımı getiriyor beraberinde. Yine her zaman olduğu gibi rant, para doğanın katledilmesine yol açıyor. Şu an hala gideri var ama bizler gibi bir 15-20 yıl sonra ben sizi de göreceğim Osami. Umarım bu yanlışlardan dönersiniz. Ne derler ona? Daha fazla turist çekebilmek, daha fazla para kazanmak uğruna belli bir noktaya geldiğinizde şu olacak. İnsanların buraya gelme nedenlerini de belirtmiş olacaksın. Bu da ne demek? Her şey böyle. Buna dikkat edersen belki şöyle devam edebilirsin. Yani ben hayatta hep böyle gördüm. Ve hızlı gidersen hızlı inersin. Allah arkadaşlar, böyle şeyi YouTuber arkadaşları izlerken diyordum ki neden böyle manzaraları çekmiyorlar, ne olur niyetler var. Yani bir yandan ışık vermiyor, bir yandan rüzgardan beklemek. Bunu da diye öyle ilgilerimi paylaşmak istiyorum ama hava şartları gerçekten izin vermiyor. Yani ne oluyor olabilir ki diyorsun. Saçım başım dağılıyor, masadaki şeyler uçuyor. Az önce yanmadan üzerime menü düştü. Menü fırladı ellerimden. Ama mekan çok güzel yani. Fakat fiyatlar arkadaşlar Samui'de gördüğüm en yüksek fiyatlar. Onu söylemekte fayda var. Yani aşağıda 30'a 40 diye halledebildiğim bir şey burada 120 falan yani. Katliyetle. Manzaralı yerlerde de öyle değil mi öyle. Ama Samui'de alıcı olmadığı şeyden. Tayland yani. Ciddi böyle farklar olmuyordu. Var. Ha, hizmet güzel mi? Çok güzel. Şöyle yani ıslaklık postlar alıştırmış, kahvaltıyı geçiştirmiş. Bir içecek aldım. Otur. Manzaranın biraz tadını çıkar. Sonra da kalkacağım. Planlarım arasında birkaç yer daha göstermek var. Sürpriz olsun. Yolculuğun götürdüğü yere doğru. Ne yaptık bugün? Erkenden kalktık. Havuzumuzu ve güneşi selamladık. Ardından size tapınakları gezdirdim. Sonrasında bir seyir terasına gittik. Kolamızı içtik. Oradan yolda buradaki yeni date'imize uğradık. Oraları çekmedim çünkü insanlar artık her gün çek sıkılıyorlar. Şimdi de Silver Beach'e geldim. Birazcık bir 15-20 dakika soluklanacağım. Sonrasında tekrar gezmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi neredeyiz? Biraz dinlendikten sonra şimdi Hinta ve Hinyai kayalıklarındayız. Bu kayalıkların anlamı ve önemi ne? Efsanesi ne? Görüntüleri nasıl? Size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi burası deniz kıyısında bulunan efsane güzellikte kayaların olduğu bir yer. Efsaneye göre Dede Krenk ve Nene Rien, yani yaşlı bir çift bunlar, Krenk ve Nian, o zaman oğullarını evlendirebilmek için Samui'nin bağlı olduğu eyalet, ismini unuttum, o eyalete çeyiz ve nişan yapmak üzere, evlendirmek üzere seyahat ederler. Bu seyahat de o zamanlarda karayoluyla çok mümkün olmadığı için alırlar oğullarını da bir tekneye, kayığa atlarlar ve buraya gelmeye çalışırlar. Tabii o yolculuklar o zamanlar motor gücü yok. Çok eski bir rivayetten, efsaneden bahsediyoruz. Motor gücü yok. Yelkenli ya da kürek çekmek suretiyle gelinen bir yolculuk. Belki günler, belki haftalar sürüyor. Tam bulunduğumuz adaya, buraya yakına geldiklerinde Samui Adası açıklarında tekneleri batar. Öyle bir fırtınaya yakalanırlar ki sarsıntı, fırtına, kıyamet derken tekneleri batar. Boğulurken bile akıllarında tek bir şey vardır. Dünürlerine verdikleri sözü tutmak. Bir türlü buraya ulaşamayacaklarını anladıkları için rivayete göre taş kesilirler. Ve bu taş kesilmenin ardından burada kayaların içerisinde kendilerini ölümsüzleştirirler ve bu sayede dünürlerine, sözlerine ne kadar sadık olduklarını göstermeye çalışırlar. Yani bir Tayı efsanesi, mitolojisi bu. Şurası, şu gördüğünüz erkek cinsel organına benzeyen şey
Ben de Eyfel Kulesi'ni tutturamayan insanlar gibi gösteremedim ama erkek penisine benzeyen şey dedemizi ve suların altında kalan şu kısımda şu anda gösteremediğim kısım ise bir kadın cinsel organını andırıyor. Ciddi seviyede andırıyor. Fakat bunu bu güzellikte ve bu açıda çekebilmek için denizin içinden çekmek gerekebilir. Ama ne yazık ki şu anda hava koşullarını görüyorsunuz. Bu koşullarda denize girmek ya da bu rüzgarda drone uçurmak çok mümkün görünmüyor benim için. Tayiller için bu efsane sadakatin, dürüstlüğün ve verdiğiniz söze vefanın. Biz de ne diyorduk? Ahde vefa. Ahde vefanın en büyük örneği olarak gösteriliyor. Yani ben buraya daha önce geldiğimde bu durumdan haberdardım. Bu kayalıklardan haberdardım. Gitmek üzereyken geçen yıl 7-Eleven marketlerdeki bir kartpostalda gördüm. Bunun anlamını merak ettim. Az önce anlattığım gibi bir efsanesi var. Bir Tay inanışı var. Onun dışında ise biraz da doğurganlığı ve doğayı da temsil ediyor. Doğa ana ve doğa baba gibi de değerlendiriyorlar. Hinta, büyük baba, Hinya da büyük anne demek oluyor. Şu muazzam kayalıkların Tay dedemizin ve Tay babaannemizin taş kesilmiş hali olduğuna inanıyorlar. Haliyle de yoğun bir şekilde ilgi çekiyor, turist çekiyor. Açıkçası ben dönmek üzereyken eğer bir gün daha kalabilseydim buraları gelip görmek istiyordum. Ne yazık ki başarılı olamadım. Fakat şimdi mümkünse yakınına doğru gidip biraz daha çekim yapmak istiyorum. İşin doğrusu da yani daha çok bazaltit kayalar gibi duruyor. Tam anlamasam da. Yani burası baştan sona böyle sağlam kayalardan oluşan bir alan. Ama böyle bir mitolojik değeri var. Böyle bir tarihsel, efsane bir değeri var. Biz de merak ettik, gelelim bakalım dedik. Şimdi daha yakından bakmak istiyorum arkadaşlar. Yani böyle tarihsel şeyleri, anıtları, tapınakları anlatırken biraz bilgileri anımsarken ve doğruyu anlatabilmek için hafif geriliyorum, düşünüyorum, tekliyorum ama şimdi aynen kendi gözümden, kendi zevkimden gider görür gibi sizlere de yakından gösterip öyle TV karşısındaki gibi arkadaşlar pıt oraya ışınlan, pıt buraya ışınlan, hop tepeyi gör, hop denizi gör, kayayı gör değilmiş, kolay değilmiş. Yani bazen 1 dakikalık bir çekim yapabilmek için böyle dağlara tırmanıyorsunuz. Tırmandığımız yerler buralar bakın. Yani az önce ta o kayalıklardaydım. Yürüdüm geldim. Buraya da çok güzel böyle bir mekan yapmışlar, kafe yapmışlar. Tabii hemen soluk soluğa kalıyoruz. Yamaç sert. İnsanların fotoğraflarına da engel olmadan şuradan şöyle geçelim. Evet, görüntüye geldik en yakında. Bakın şu galiba, evet. Bu taş kesilen erkekle ilgili anılan taş, kaya. Şurası da ne yazık ki ne kadar zoomlasam da neye benzediğiyle ilgili net bir görüntü yok ama o da kadın cinsel organına benzetiliyor. İşte böyle arkadaşlar, buranın da efsanesi ve hikayesi bu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Daha detaylı bilgi edinmek veya görsellerin tamamına erişmek isteyenler Hinta boşluk koyuyorsunuz. Hinta, Hinyai. Yani bu şekilde aratıp bulabilirsiniz. Burayla ilgili şimdi videomu sonlandırıyorum. Devam edeceğiz ama ben biraz burada oturup buranın tadını çıkarmak istiyorum. Gel efsaneye bak, efsaneye. Hinta Hinyai. Büyük baba, büyük anne. Ne yapıyorlar? Oğullarını evlendirmek için buraya geliyorlar. Denizle gelebiliyorlar. Karayolu yok. Yolda ne yazık ki tekmeleri batıyor ve ölüyorlar. Fakat verdikleri sözde durabilmek için, bir işaret gönderebilmek için taş kesiliyorlar. Burada bir erkek cinsel organı, az ileride de bir kadın cinsel organı olarak taş kesilmiş olarak uzunca bir süre burada kalıp efsaneyi gerçekleştiriyorlar. Bu da ahde vefanın bir gereği.